Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem yapması çok kolay hem de çok şık olan bu Tunus işi kız bebek yeleğini hep birlikte yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu yeleğimizi 3 parça olarak örüyoruz. 2 ön, bir arka halinde. Daha sonra tığ yardımıyla birleşimini yapıyoruz. Kenar su taşlarını yapıyoruz. En sonunda bu güzel yapması çok kolay olan yakayı yapıp işlemi bitiriyoruz arkadaşlar. Örgümüze geçmeden önce size gerekli olan kullanacağımız malzemeleri vermek istiyorum. Bir adet ip yetiyor arkadaşlar. Yine bugün pembe çalışacağım ben. Kenar çevresinde ve dantel olarak yakasında kullanılmak üzere bir adet beyaz ipe ihtiyacım var. Tığ olarak da 5 numara Tunus işi tığ kullanıyorum. Bakın arkadaşlar, ucu gagalı. Yakasına dikmek için bir adet inci düğme kullanıyorum. Siz hangi düğmeniz elinizde mevcutsa onu kullanabilirsiniz. İpleri kesmek için bir makas, ölçüm yapabilmek için bir mezuraya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Hazırsak hep birlikte örgümüzün yapımına geçelim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zil şeklindeki butona tıklarsanız da bundan sonra yükleyeceğim videolardan ilk önce sizlerin haberi olur. Hepinize iyi seyirler. Yeleğimizin yapımına bu ön parçaların tamamının sayısını yaparak başlıyoruz arkadaşlar. Onun için 28 tane zinciri çektim ben. Tunus işine başlamak için 28 adet zinciri çektim. Şimdi bu 28 ilmeği hepsini tığımızın üzerine alıyoruz. Birinci ilmek zaten tığımın üzerinde. İkinci zincirden bir ilmek çıkartıyorum. Tığın üzerinde bekletiyorum. Üçüncüden çıkartıp bekletiyorum. Takip eden bütün zincirlerden birer ilmek çıkartıp tığımın üzerinde biriktiriyorum. Zinciri çekerken elinizi çok sıkı tutmazsanız yapımı daha kolay olur. Takip edenleri sıra sonuna kadar tığımızın üzerine toplayalım. ...28 zincirin üzerine 28 ilmek dizdim ben tığımın üzerine. Bakın sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Hemen kaç santim olduğunu bir ölçmek istiyorum ben. Ben bugün 6 ay ile 12 aylık bebekler için çalışacağım bu yeleği. Benim için de toplam iki parçanın toplamı 26-27 santim olması yeterli. Hemen ölçüyorum bakın. 13,5 santim, 13 santim. Bu da benim için yeterli bir ölçü. Çünkü bir de karşısı olacak, bunun 13'te karşısı olacak. Toplam 26 yapar. Siz daha büyük yapacaksanız zincir olarak başlarken ne kadarlık yapacağınızı ona göre ölçerek yapabilirsiniz. Yeni doğanda bu ölçü göğüs çevresinin şuraya kadar olan tek taraflının ölçüsü 24 santimdir. 3 aylık bebeklerde bu ölçü 25 santim, hatta 26 da olabilir. 6 aylık bebeklerde 26-27 santim, 1 yaş bebeklerde 28 santim standart ölçüdür. Biz iki parça yapacağımız için bu ölçüyü ikiye bölerek hesaplayabiliriz. Eğer 1 yaş için yapacaksanız toplam 14 santim veya 15 santim yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi hemen örgümüze geçiyoruz.
10 ilmeği çıkartıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 ilmeği çıkardım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Geride kalan ilmekler tığımın üzerinde duruyor. İlk ilmeği normal alıyorum. Sonraki ilmeği haroşa şeklinde alıyorum. Normal alıyorum. Tersten alıyorum. Normal alıyorum. Tersten alıyorum. Normal alıyorum. Tersten alıyorum. Son ilmeği de tığımın üzerine takıyorum. Şimdi sırayla çekiyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10'la bir sonraki bakın bıraktığımız ilmeklerden birisini çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. 2 tane aldım bu sırada. Şimdi devam edeceğim. Geridekiler duruyor ama çekmiyoruz hepsini. Burada modelimizin yerleşimine bakmamız gerekiyor. Ters yapmışım. Şimdi bunların tam tersi olacak. Tersin üstüne düz, düzün üstüne ters yapacağız. Bu düz olacak, ters olacak, düz olacak, ters olacak. O zaman bu ilmeğimi tersten alıyorum. Takip edeni düz alıyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz alıyorum. Son ilmeğimi de taktırdım. Şimdi hepsini yine çekiyoruz sırasıyla. Bu sırada da 2 tane ilmek daha ekleyeceğiz bu sayımıza. Her sırada 2 ilmek artıyor örgümüz. 1, 2. Şimdi devam ediyoruz. Bakın bu tersmiş, düz olacak. O zaman bu da düz olacak. Ters olacak. Düz olacak. Ters olacak. Düz olacak. Ters olacak. Modelimizi aynı şekilde yapıyoruz. Düzün üstü ters, tersin üstü düz oluyor. Her sırada bu değişiyor. Bu sırada da 2 tane ilmek daha ekleyeceğiz. Bir, 2. Şimdi ters yapıyoruz. Düz yapıyoruz. Tersten yapıyoruz. Düz, bakın tersin üstüne düz yapıyoruz. Böylece bu petek modeller oluşuyor arkadaşlar. Bir ters bir düz yaptığımız zaman. Sıra sonuna geldik. Şimdi hepsini yine çekiyoruz. Yine 2 tane ilmek ekliyoruz burada. Bir, 2. Hemen düz yapıyorum. Ters yapıyorum.
tersin üstüne düz uyguluyorum. Yine 2 ilmek eklemek için çekiyorum. Bu her iki ilmekte dönmemizin sebebi şu arkadaşlar, bakın böylece bu etek ucundaki yuvarlaklı şekli oluşturuyoruz. Her iki ilmekte dönerek bu şekli elde ediyoruz. Tersten yapıyorum bu ilmeğimi, düz yapıyorum, ters yapıyorum, düz yapıyorum. Tersten alıyorum, düz alıyorum. Sonda 4 ilmek kalasıya kadar bu işlemi yapıyoruz. 4 ilmekten sonra her bir ilmekte geriye dönüyoruz. Yapalım bir. Önün bu parçasını tamamını sizinle birlikte yapmak istiyorum. Takılan arkadaşlar olabilir. Birebir yapalım. Diğer parçada daha hızlı ilerleyeceğimize inanıyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bakın petek şekillerimiz de oluştu. Bir, iki ilmeği aldım. Şimdi düz yapıyorum. Ters yapıyorum. Tersin üstüne düz yapıyorum. Ters aldım. Düz ilmek aldım. Ters ilmek. İlmekleri alırken şaşırmamaya dikkat edelim. Görüntüsü düzgün olmaz o zaman. Hepsini çekiyorum. Bakın geldik. 1 2 ilmek aldım. Geriye 4 ilmek kaldı. Bundan sonra birer tane çıkartacağız artık. İkişer tane değil sondaki ilmekleri. Ters alıyorum. Düz alıyorum. Ters ilmek alıyorum. Düz alıyorum.
Örgümün sonuna geliyorum. Bakın bu sefer 4 ilmek kalmıştı. Ondan 2 ilmek değil 1 ilmek alıp geriye dönüyorum. Bakıyorum, hemen bunun düz olması gerekiyor. Ters, düz. Ters, düz. Şimdi hepsini yine birer birer çıkartıyoruz tığımızdan, ilmekler çekerek. Artık bu son 3 ilmek kalmıştı. Onları da birer birer, ama her sırada birer tane alarak çıkartıyoruz artık. 2 ilmek almıyoruz sondan. Bakın geldim. 1 ilmek daha ekledim. Geriye 2 ilmeğim kaldı. Bakın 1 ilmek daha ekledim. Örgümü yine aynı şekilde tersin üstünü düz, düzün üstünü ters ilmek alarak tamamlıyorum. Hepsini tığımdan çıkartıyorum sırayla. Evet, kalan son ilmeğimizi de ekliyoruz. Devam ediyoruz örgümüze.
tersin üstünü düz ilmek, düz ilmeğin üzerini ters ilmek olarak alıp sıramızı tamamlıyoruz. Sonra hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz. Ve böylece bitirdik. Bakın başlangıcını yuvarlak bir yarım daire şeklinde bir şekil aldırarak tamamladık arkadaşlar. Bakın şöyle duruşuna bakın. Artık örgümüze düz devam edeceğiz. Yaklaşık olarak koltuk altına kadar, ben 6 aylık bebek için yapacağım. Onun için 14 santim daha yapsam yeterli. Buradan itibaren bitim, yani yuvarlak noktadan itibaren 14 santim daha düz örgü öreceğim. Siz yapacağınız büyüklüğe göre daha büyük yapacaksanız 16 santim yapsanız yeterli olacaktır bir yaş bebek için. Daha küçük yapacaksanız da 10 santimde bırakabilirsiniz. Şimdi buradan itibaren koltuk altına kadar 14 santim düz olarak örüp gelelim. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz örüyoruz yalnız. Onu unutmayalım. Bıraktığımız yerden itibaren ben bana gerekli olan ölçüyü yaptım. Hemen ölçüyorum. 14 santim düz olarak yapmışım. Hiç eksiltme, arttırma yapmadan bu yuvarlaklı şekilden itibaren 14 santim yaptım. Siz daha büyük yapacaksanız, bir yaş için yapacaksanız bunu 16 santim kadar yapmanız iyi olacaktır. Ben 6 aylık bebek için yapıyorum. Hemen alıyorum, artık koltuk altını kesmem gerekiyor, buradaki koltuk altını. Kaydırma tekniğiyle kesiyorum. Bakın 1 2, sonra ikisini bir alıp çıkartıyorum düz olarak. Gördüğüm gibi alıp tersten yapıyorum. Yani bakın düzün üstünü ters, tersin üstünü düz. Düzün üstünü ters ilmek yapıyorum. Ters ilmeğin üzerini düz ilmek yapıyorum. Petek modelini aynen uyguluyoruz. Değişen bir şey yok burada. Yakada bir şey yapmıyoruz henüz. Yani yaka tarafında, ön tarafında hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece koltuk kesimi yapıyoruz. 6 santim kadar sonra da yaka kesimine başlayacağız. Hepsini birer birer ilmek olarak çıkartıyorum tığın yardımıyla. İkinci sıra kesmelerimize geliyoruz. Şimdi baştaki ilmek tığın üzerinde zaten. Sonraki 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Tek ilmek yapıyoruz. Takip edeni düzün üstünü ters alıyorum.
tersin üstünü düz alıyorum. Artık tığımın üzerine ilmekler alıyorum. Son ilmeğe şu ikisini birlikte taktırarak çıkartıyorum. Hepsini birer birer yine çektiriyorum. İkisini bir alıp kesme yapıyorum yine. Takip eden ilmeği düzdü, tersten yapıyorum. Tersin üstünü düz yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip çekelim. Sıramızı gittik geldik. Tekrar bakın. 2 ilmeği bir takıyorum tığımın üzerine. Tek ilmek yapıyorum. Görün, modelimi uyguluyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz. Ben bakıyorum. Kesmeme yeterli olduğunu düşünüyorum. Bir bakayım. Evet, koltuk kesmelerimiz yeterli artık arkadaşlar. Artık örgümüze düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak devam edeceğiz. Ama bu ikinci ilmeği düz olarak alırsak devamlılık açısından daha güzel bir görüntüsü olur. Hemen yanındakini düz alıyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz. Bakın artık düz devam ediyoruz. Bu şekilde koltuktan bir iki sıra daha yapalım. Düz olarak 3-4 sıra, hatta 6 santimlik bir
ölçü yapalım. Buradan itibaren 6 santimlik bir ölçü yapalım. Daha sonra bu yakanın kesimini yapacağız. Oraya kadar örgümüze devam ediyoruz. Düz gördüğümüzün üzerine ters ilmek alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmeğin üzerine düz ilmek alıyoruz. Evet, böylece düz örgümü de bitirdim. Artık yakanın bu kesim işine gelebiliriz arkadaşlar. Kesmeyi başlayabiliriz. Kaç santim olduğunu hemen ben ölçeyim. Sıra sayısı vermiyorum. Elden ele değişebilir çünkü. Bakın 6 santimlik bir bu koltuk kesiminden sonra 6 santimlik bir yükseklik var. Bu da yeterli olduğunu düşünüyorum yakadan kesimine. Göründükleri gibi alıyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyorum. Ters yaptım, düzün üstü, düz yaptım. Bakın sonda 4 ilmek kaldı. Sondaki ilmeği alıyorum. 3 ilmeği bırakıyorum sondan. 1, 2, 3 ilmek kaldı. 3 ilmeği bırakıp gerisini çekiyorum. Yakadan 3 ilmek kesmiş olduk. Düz, tersin üstü düz olacaktı. Hemen onu düzeltiyorum. Düz yaptık. Düzün üstünü ters ilmek yaptık. Sonda 3 ilmek kaldı. Bakın. Bir son ilmek var. 2 ilmek burada var. Şimdi bu sondan 2 ilmeği birlikte alıp tek ilmek yapıyorum. Kestim. Son ilmeği ilmek olarak tığımın üzerine alıyorum. İkinciyi yakalamam lazım. Tamam. Bakın şu şekilde son ilmeği aldım. İlmekten önce 2 ilmeği de keserek tek ilmek yaptım. Hepsini çıkartıyoruz. Artık yakada birer tane kesiyoruz her sırada. İkinci ilmeği düz alıyorum hep. Size demiştim düz alalım diye. Hemen yanındaki bakın düzün üstünü ters, tersin üstünü düz yapıyorum. Sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde yapıyoruz. Sondan 3 ilmek kaldı. Bakın 2 ilmeği bir aldım. Tek ilmek yaptım. Son ilmeğimi de tek ilmek olarak alıyorum. Kesmelerimiz bu şekilde oluyor. Bakın yakadan kesmeler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bu şekilde burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ilmek kalasıya kadar yakadan kesmelerimize devam edelim. İsterseniz birlikte keselim. Bazen arkadaşlar takılıyor. Devam etmediniz, biz de bıraktık diye. Bu ön parçayı hep birlikte yapalım en iyisi. Sonda 3 ilmek kaldı. Yine sondan önceki 2 ilmeği aldım. Son ilmeğimi ilmek olarak tığımın üzerine taktım. Sırasıyla çekiyorum. Yine sondan 3 ilmek kalasıya kadar devam edelim. Sondan 3 ilmek kaldı. Son 2 ilmeği aldım. En son ilmeği tığımın üzerine ilmek olarak çıkardım. Sondan 3 ilmek kaldı. Yine aynı şekilde kesme işlemi yaptım. Bakın şu şekilde kesmelerimiz devam ediyor. Bir ilmek daha keselim. Kesme işlemini bitirelim artık. Son kesmemizi yaptık yakada. Örgümüze düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak arttırma, eksiltme yapmadan düz olarak devam ediyoruz. Artık yakada kesme yapmıyorum. Bakın 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane ilmek kaldı. Hemen ölçümünü de yapayım. 7 santimlik bir, bakın 6,5 7 hatta 7 santimlik bir pay var arkadaşlar. Sizin sayınız fazla olabilir, eksik olabilir. Hani 7 santim şu mesafemiz.
Son sıramızı yapıyoruz. Artık bu ön parçayı bitireceğiz bu sıradan sonra. Bir ölçelim tabii ki. Bakın bu şekilde bir ön parçamız oldu. Hemen ölçüyorum. Bu kol kesiminden sonra ölçüyorum. Bakın 12 santim. 12-12,5 santim. Bu da yeterli. 6 aylık bebek için bu yeterli bir ölçü. Siz 1 yaş için yapacaksanız bir yarım santim falan, yarım santim, 1 santim daha fazladan yapabilirsiniz. Artık işimiz bitti bu iple. Hemen ilmek çıkartıyorum. Ön parçamı bir kenara bırakıyorum. Şimdi diğer ön parçayı hazırlıyoruz. Diğer ön parça içinde aynı bu önde olduğu gibi 28 adet zincir çekeceğiz. 1 28 zinciri çektik. Her bir zincirden birer ilmek çıkartarak 28 ilmeği tığımızın üzerine toplayalım. 28 ilmeği tığımın üzerine dizdim. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 28. Şimdi bu 28 ilmeğin hepsini tığdan çıkartıyoruz. İlmekler çekerek. Diğer ön parçayı 10 ilmekten geriye dönmüştük. Burada da 10 ilmeği bir düz bir ters olmak üzere 10 ilmeği örelim. Hemen sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi 10 ilmeği çıkartıyoruz. Devamını örmüyoruz. Bakın 10 ilmekten sonrasını örmüyoruz. 10 ilmeğe kadar ördük. Çıkartıyoruz. Ters gördüğümüzü düz gördüğümüzün üzerinden ters ilmek yapıyoruz. Bakın. Ters görüyorum. Düz yaptım. Düz gördüm. Ters yaptım. 10 ilmeği bu şekilde örelim. 10. ilmek ters geldi. Şimdi takip eden 2 ilmeği alacağız. Bakın. 1, 2. Hatta bu ikinciyi tersten alalım. 2 ilmek ekledik. Hepsi 12 ilmek oldu. 12 ilmeği çekiyoruz birer birer. Tığımızın üzeri boş kaldı bakın. Şimdi bu 12 ilmeği tığımızın üzerine alıyoruz.
12 ilmeği yaptım. Takip eden 2 ilmeği daha ekliyorum. Hepsini birer birer çıkartıyorum. Yani her sırada 2 ilmek ekliyoruz sıramıza. Aynı diğer önde olduğu gibi bu sondaki 4 ilmeği birer birer ekleyeceğiz ama onu unutmayalım. Ters yaptım. Şimdi 2 ilmek daha ekliyoruz. Hepsini birer birer çekiyoruz. Bu 1 ekledim. 2 ekledim. Her sırada ilmek sayımız 2'şer tane artıyor. İki ilmek daha ekliyoruz. Bakın yuvarlak bir şekilde almaya devam ediyor örgümüz. İki ilmek daha ekledik ve çekiyoruz birer birer.
2 ilmek daha ekliyoruz. Tersin üstünü düz, düzün üzerini ters ilmek alıyorum. Devam ediyorum aynı şekilde. Instagram hesabımdan bu petek örgünün nasıl yapıldığını soran arkadaşlar da çok oldu. Bu şekilde onlara da biraz olsun yardımcı olmuştur inşallah bu modelimin yapımı. Bu örgü modelini değişik yerlerde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, battaniyelerde, berelerde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Çok kibar duruyor. Yapması da çok kolay. Şimdi bakın son ilmeğe geldim. Artık bir ilmek alacağım. Bir ilmek aldım. Çekiyorum. Geride 3 ilmek daha var. Bakın bir ilmek daha ekledim. Bu ilmeği de ekledim. Son bir ilmeğim kaldı. Bir kere daha gidip geleceğiz. Artık ondan sonra düz olarak devam edeceğiz. Ters yapacakmışım bunu.
düz, ters, düz. Acele ettiğim için bazen işler böyle karışabiliyor. Son ilmeğimizi aldık. Artık bakın bitirdik. Bakın artık şekilli aldı. Bu şekilde düz olarak aynı diğer ön parçada yaptığımız ölçüde 14 santim, buradan itibaren 14 aynı mesafeyi örelim. Daha sonra koltuk altının bu taraftan kesimini birlikte yapalım. Yeleğimizin diğer ön parçasını ilk ön parçasının seviyesine kadar ördüm arkadaşlar, kol ayrımına kadar. Bakın bu düz kısımlardan itibaren buraya kadar ördüm. Şimdi kol kesimini yapalım. Bu başlangıç yerimiz, ön patımız. Burada bir kesme işlemimizi yapmıyoruz. Bu yaka oyuntusuna kadar kesme işlemi yok ön patta arkadaşlar. Modeli gördüğüm gibi alıyorum. İlk modelimi ters alıyorum. Bir alt sıradaki düz çünkü. Düzün üzerini ters alıyorum. Tersin üzerini düz, düzün üzerini ters alıyoruz. Bakın bu şekilde. Sonda 2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. Bu 5 ilmekten gördüğüm ilk 2 ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Çekiyorum. Tek ilmek yapıyorum. Bakın kesme yaptım. Bir sonraki ilmeği düz alıyorum. Sonda 2 ilmeği bıraktım. Bakın almıyorum. Oradan geriye dönüyorum. Burada da başlarken 2 ilmeği kaydırma tekniğiyle kesmiştik. Burada da aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyorum başa kadar. Bir sonraki sıraya geçiyorum. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters ilmek alarak sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyorum. Sonda 3 ilmek kaldı. Sondan 2 ilmeği tığımın üzerine alıyorum. En son ilmeği bakın şu şekilde düz olarak takıyorum. Şimdi bunları birer birer çekiyoruz.
Tekrar sıramıza başlıyoruz. Sondan 3 ilmek alasıya kadar modelimizi uyguluyoruz. Sonda 3 ilmek kaldı. Sondan 2 ilmeği tığımın üzerine alıyorum. En son ilmeği bakın şu şekilde düz olarak takıyorum. Şu 2 ilmek takıyorum sonlarda arkadaşlar, bakın. Böyle yaptığımız zaman bu yan bakın çok düzgün duruyor. Sıra sonundaki yanlarımız çok düzgün duruyor. Şimdi bunları birer birer çekiyoruz. Tekrar modelimi uyguluyorum. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak. Sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bakın sondan 3 ilmek kaldı. 2 ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Tek ilmek yapıyorum. En son ilmeğe düz örgü çıkartıyorum. Hepsini başa kadar çekiyorum yine. Artık kol kesimlerimiz bitti. Burada da aynı şekilde bir iki kestik. Tek bir daha kesmiştik. 3 defa da daha sonra kestik. Artık kol kesimimizin işi bitti. Yaka kesimine kadar düz örgü öreceğiz. Eksiltme arttırma yapmadan düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi bu yaka ölçüsüne kadar kaç sıra yaptıysanız oraya kadar örgümüzü düz örelim. Yeleğimizin diğer ön parçasını da ben yaka seviyesine getirdim kol ayrımından itibaren düz örerek. Şimdi hemen aynı sayıda eksiltme yapacağız arkadaşlar. Diğer ön parçada kaç tane yaptıysak bu ön parçada da aynı sayıda eksiltme yapacağız. Bakın burada sonda 3 ilmeği bırakıp geriye dönmüştük. Bu tarafta da yaka bu tarafta olacağı için hemen bakın sağ taraftan bir ilmek kaydırıyorum. Hemen yandaki ilmeği de kaydırıyorum. 2 ilmek kaydırdım. Üçüncüyü de kaydırıp bakın kesme işlemi yaptım. 3 ilmeği kestik burada. Artık düz devam edeceğiz. 2 tane ilmeği de tığımın üzerine alıp tek ilmek yapıyorum. Takip edenleri tersin üzerini düz, düzün üzerini ters olacak şekilde örüyorum. Bakın şu şekilde. Tersin üzeri düz, düzün üzeri ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümüzü örüyoruz. Hepsini birer birer ilmek olarak içerisinden çektiriyoruz tığımızın yardımıyla. Hemen sondaki ilmeğimi de düz olarak alıyorum.
Başa kadar çektim ilmeklerimi bakın. Şimdi tekrar 2 ilmeği bir alıp tek ilmek yapıyoruz. Modelimizin üzerine ters örgü geldi. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak devam ediyoruz. Tekrar baştan 2 ilmeği bir ilmek yapıp kesiyoruz. Tekrar bakın 2 ilmeği bir yaptım. Kestim. Modellerin üzerine tersin üzerine ters, tersin üzerine düz devam ediyorum. Tekrar kesiyoruz. Bu yakadan kesmelerimizde aynı diğer ön parçada olduğu gibi 13 ilmek kalasıya kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Yine 2 ilmeği bir yaptım, kestim. Tersin üzerine düz, düzün üzerine ters olarak örüyorum. Sonda 2 ilmek kaldı. Bakın şu sondan bir önceki ilmeği de düz götürmeyi unutmayalım. Aynı diğer kolda da ben size söylemiştim. Görüntü açısından daha düzgün duruyor. Kesmelerin devamı olarak düz bir örgü. Bir düz örgümü yapıyorum. Son ilmeğimi alıp çıkartıyorum, çekiyorum. Tekrar 2 ilmeği bir kestim. Hemen bakıyorum 13 kalmış olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Artık bakın yakada kesme işlemlerimiz bitti. Yuvarlak bir şekil elde ettik. Bundan sonra örgümüze düz devam edeceğiz arkadaşlar. Düzün üzerini ters, tersin üzerini düz olarak alıp örgümüze devam ediyoruz. Ta ki diğer kol seviyesiyle aynı seviyeye gelesiye kadar. Kaç sıra yaptığımızı hemen bakın şuradan sayıyorum. Bakın 1, 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21 sıra bu kolum. Aynı bu şekilde burayı da 21 sıra olması gerekiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 3 sıra daha yapacağız. Bu önümüzde bitecek arkadaşlar. 3 sıra gördüğümüz şekilde düzün üzerine ters, tersin üzerine düz olacak şekilde yapıp işlemimizi tamamlayalım. Evet, böylece son 3 sıramı da yaptım. Hemen sayıyorum, bakın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Sıram tamamlandı benim burada. Hemen ipimi kesiyorum. Kapatıyorum. Ön parçalarımız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arkayı da hazırlayalım. Düz örüyoruz arkayı. Tek parça halinde. Arkayı da örelim. Birleştirme işlemini birlikte yapalım. Yeleğimizin arka parçasını başlıyoruz. Bakın bu şekilde bir yarım daire şekli yaptıracağız. Yuvarlak bir şekil yaptıracağız. Tek parçadan çıkacak arkamız. Kol altına kadar yapacağız. Düz olarak öreceğiz. Kesmelerden sonra yeleğimizi bitireceğiz ondan sonra. Arkamızı başlayabilmek için şu zincirlerin tamamını çekiyoruz arkadaşlar. Aynı ön parçada olduğu gibi. Toplam 48 zincir yeterli. Benim yapacağım ölçüde. Önler 28'er ilmekti. Arkada toplam 48 ilmek yeterli olduğunu düşünüyorum. Bakın şu şekilde 48 ilmeği zincir çekerek 48 ilmeği tığımın üzerine ben aldım. Bunu bir kenara bırakalım. Beyaz zeminde görelim. Bunun ortalardan işaretlememiz gerekiyor. Ortadan 18 ilmek işaret yapacağız. 48 ilmekti. 24 ilmek sayıyoruz. 2 ortayı buluyoruz önce. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Orta noktamız burası arkadaşlar. Orta noktadan toplam 18 ilmek alacağız ortadan. 9 bu tarafta, 9 bu tarafta işaretleyeceğiz. 2, 4, 6, 8, 9. Hemen 9'uncuya da bir işaret takıyorum. Bu taraftan da 9 ilmek işaretliyoruz. 2, 4, 6, 8, 9. Oraya da bir işaret takıyorum. Toplam bakın işaretli yerlerin arası 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek. İşaretlerimiz orada dursun. Orta noktalarını bulduk. Şimdi bakın çekiyoruz. Normal tunus işi, tığ içinden çekmesi. Bakın işaretli yere geldim. Örgümüze geçiyoruz. Artık devamını yapmıyorum. Bırakıyorum bakın tığımın üzerinde. Devamı duruyor. Devamını yapmıyorum. Bu 18 ilmeğin üzerine bir düz bir ters olarak modelimizi yerleştiriyoruz.
ters, düz, ters, düz, ters, düz. Şu orta ilmeği çıkartalım, artık ona ihtiyacımız yok. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, işaretli yere geldik. Bakın tamam. Şimdi bakın sayıyorum yeniden. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmeği ördük. Bu 18 ilmeği bakın tekrar çıkartıyorum. On sekizinci ilmeği yapıyorum. Bakın 18'i yaparken bir ilmek ekledim, 2 ilmek ekledim. Şimdi 2 ilmeğimizi modele döndüreceğiz. Ters, düz, ters, düz. Bunun düz olması gerekiyor. Ters, düz, ters, düz. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz yapıyoruz. Bakın son ilmeği aldım. Şimdi bu taraftan da 2 ilmek ekleme yapacağız. 1, 2. Birisini ters yapayım. Modelimizi bozmayalım. Bir tane ters yaptım. Bir düz yaptım. 2 ilmek daha ekledik bakın. Şimdi bunların hepsini çıkartıyorum. Son ilmeğime geldim. Tekrar 2 ilmek eklemesi yapıyorum. Bakın bu taraftan. Devamını örmüyorum. Devamı tığımın üzerinde bekletiyorum. Ters yapıyorum. Düz yapıyorum. Ters ilmek. Düz ilmek. 2 tane de öbür taraftan ekleyeceğiz. Her sırada 2 taraftan da 2'şer ilmek ekleme yapıyoruz. Ters yaptım. Bir düz yapıyorum. Bir ters. 2 ilmek daha ekledim bakın bu taraftan. Bakın şekilde yuvarlak şekil oluşmaya başladı. Bu şekilde her iki taraftan eklemeler yaparak ördüğümüz zaman tam bir daire şekli, yarım daire şeklini alacaktır. Hepsini çekiyoruz.
Bakın sonda 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 7 ilmek de bu tarafta vardır. 2, 4, 6, 7. Artık birer ilmek alacağız. İkişer değil de birer ilmek. Bir ilmek aldık. Geriye dönüyoruz. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olarak geriye dönüyoruz. Diğer tarafta bir tane eklemiştik. Aynı buradan da bir tane ekleme yapıyoruz. Şimdi hepsini çekiyoruz. Bu şekilde yanlardaki ilmekler bitesiye kadar bir o taraftan bir bu taraftan birer tane ekleyerek örgümüze devam edelim. Bu şekilde arka parçamızın etek uç kısmında yapmış olduk. Bakın yuvarlak bir şekil elde ettik. Toplam 48 ilmek var. Artık bundan sonra bu koltuk altına kadar olan sayı kadar düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olacak şekilde modelimizi yapalım. Arka parçamız da aynı önlerin kol seviyesine kadar getirdik. Bakın aynı sayıda oldu. Sayması için bak şu kısımlarda sayabiliyoruz arkadaşlar. Kaç sıra gittiğimizi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Hemen burayı da sayıyorum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Eşit olmuş. Şimdi arkadan eksiltme işlemlerine geçiyoruz koltuk altlarından. İlk taraftan bakın bir tane kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Devam eden ilmekleri düzün üzerini ters, tersin üzerini düz alıyorum. Diğer taraftan 4 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bakıyorum sondan 5 ilmek kalmış. Düz yapıyorum. Bakın 4 ilmeğim kaldı sonda şu anda. 2 ilmeği tığımın üzerine alıyorum. Bir defa çektiriyorum. Tek ilmek yapıyorum. Takip eden ilmeği düz olarak alıyorum. Hepsini birer birer sırasıyla çektiriyoruz. Tığın yardımıyla.
Evet, hepsini çektik. Şimdiki sırada 2 ilmeği, bakın gördüğüm 2 ilmeği alıyorum. Tek ilmek yapıyorum. Devam eden ilmekleri tersin üzerini düz, düzün üzerini ters olacak şekilde. Sıra sonunda 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Bakın hemen bu 2 ilmeği yine tek ilmek haline getirmek için bir alıyorum. İpi tığımın içerisinden geçiriyorum. Sondaki ilmeği düz alıyorum. Hepsine birer birer çekiyoruz. Bu sırada tekrar gördüğüm 2 ilmeği bir alıp tek ilmek yapıyorum. Devam eden ilmekleri düz yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı gidiyoruz. Sondan 3 ilmek kalasıya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonda 3 ilmeğimiz kaldı. Tekrar 2 ilmeği bir alıp tek ilmek yapıyoruz. Son ilmeğimize düz olarak batıp çekiyoruz. Kesme işlemini bitirdik artık arkadaşlar. Bu sayıyla düz olarak gidelim. Kolda eksiltme işlemlerini bitirdik artık. Düzün üstünü ters, tersin üstünü düz olacak şekilde örgümüze devam edeceğiz düz bir şekilde. Evet, örgümüze bu şekilde düz olarak bu kollardaki sayıyı kaç tane yaptıysak, kaç sıra yaptıysak aynı sayıda arka parçada da sıramızı yapalım. Sıra sonunda sayı bittiği zaman buluşalım arkadaşlar. Arka parçamızın sırasını da tamamladım ben. Bakın bu şekilde düzgün bir arka parçayı elde ettik. Kol ayrımından sonra 21 sıra, önler de 21 sıraydı arkadaşlar bu kolların. Burayı da 21 sırayı tamamladım. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Önce bir yerleştirelim ön parçalarımızı. Bakın bu şekilde gelecek şekilde önce bir nasıl birleştireceğimizi bir görelim. Bu şekilde alıyoruz. Önce şu omuz kısmını bir birleştireyim. Hemen dip kısımdan ipimi ilave ediyorum. Arkayı yapacağım için ipini kesmiştim. Bu gördüğümüz ilk gözenek var. Bakın ilmek arası. Orayla ipimi içerisinden çektirip bir ilmek oluşturuyorum. Takip eden gözenek var, boşluk var. Orayla bir sonraki ilmek arasına geçiyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın şu şekilde.
Yani ilmekler birbirine karşılıklı denk gelecek şekilde. ...13 ilmeği... ...ön parçalarda 13'er ilmek kalmıştı. Bu 13 ilmeği... ...arkayla birleştiriyoruz. Atlama yapmayalım. Görüntüsü düzgün olmaz yoksa örgümüzün. Şu fazlalık iplerimi bir keseyim. İçten yürüttüm. Son ilmeğim kaldı bakın. Son ilmekle birleşimini yaptım ve bitirdim. Hemen ipimi kesiyorum burada. Bu şekilde bir görüntü oldu birleştirdiğimiz zaman bakın. Karşılıklı birbirine eşit oldu. Şimdi hemen diğer ön parçamızı alıyorum. Arkanın ipini kesmemiştim. İlk ilmekten bir ilmeğimi çıkardım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Hemen karşıdan da bir sonraki ilmeğe geçip çıkarıyorum. İlmek alıyorum. Bir sonraki ilmek boşluğundan batıyorum. Böylece bitirdik. Bakın bu kısımda böyle oldu. İpimi kesmedim ama burada arkadaşlar. Çünkü şurada bir düzenleme işlemi yapacağım. Bakın arka ilmekler vardı. Oradan kaydırma tekniğiyle şu şekilde tunus işi kapatma işlemini yapıyoruz. Böylece bitirdik. Hemen ipimi burada kesiyorum. Şimdi bir hemen görüntüsüne bir bakalım. Şu şekilde bakın güzel bir yaka elde ettik. Daha sonra buraya şu beyazlarla yaka çalışması yapacağız. Şimdi yanları birleştirelim. Tersini çeviriyoruz yine örgümüzün. Koltuk altındaki ilk sıramızı takıyorum bakın. Arka parçadan da ilk sırayı taktım. Bir ilmek çıkardım. Bir zincir çektim. Sağlamlaştırdım. Aynı bölüme bir daha batıyorum. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyorum. Bakın sıra ilmeğine. Karşıdan da bir sonraki sıra ilmeğine geçip ikisini bir yapıp çıkarıyorum.
Bir sonraki sıraya geçiyorum. Karşıdan da bir sonraki sıraya geçip çıkarıyorum. Şu şekilde buradan bir ilmek aldım. Karşıdan da karşı sıranın ilmeğini alıyorum. Çıkarıyorum. Bu şekilde etek ucuna kadar birleşim işlemini yapıyoruz. Şu ipini keseyim. İlmekleri karşılıklı eşit almamız gerekiyor. Onu unutmayalım. Bakın bu şekilde. Birleştirme işlemini de yaptık. İpimizi burada kesiyoruz. Görüntüsü böyle oldu bakın. Yan birleşimin görüntüsü. Aynı şekilde diğer ön parçayla arkayı da birleştirelim. Hazır halde kenar çevirme işlemini yapalım. Diğer taraftaki birleştirme işlemini de ben uyguladım. Bakın dıştan görüntüsü bu şekilde. İçten tersten görüntüsü bu şekilde. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Bu kenardaki su taşlarını yapacağız şu anda. Hemen 3,5 numara tığ kullanıyorum. 3,5 numara tığımı bu yakanın başlangıcından şu şekilde ilmek alarak başlıyorum. Bir zincir çekip sağlamlaştırdım. İlmeklere batarak yakanın uç noktasına kadar 2-3 tane sık iğne yapıyorum. Bakın uç bölüme geldim. Burada bir zincir çekip aynı gözeneğe bir daha batıyorum. Hemen yanındaki gözeneğe battım. 1-2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bakın bir gözenek atlıyorum. İkinci gözeneğe geçiyorum. 1-2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. 1-2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye batıyorum. 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bir atlıyorum. 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bakın bu şekilde komple etrafını bakın bu şekilde hepsini çevirerek diğer yakanın bu noktasına kadar gelelim. Oraya kadar aynı işlemi su taşını yapalım.
bu yakada buluşalım. Yeleğimizin kenarını tamamen beyaz ile sütaş yaparak bakın diğer yaka ucuna kadar geldim. Aynı bu ilk başladığımız mesafede. Buradan itibaren bakın bu yaka detayını yapacağız artık. Yaka detayımız için bak şu şekilde bir zincir çekiyorum. Bu gördüğüm gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Hemen aynı gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bir, iki zincir çekip aynı gözeneğin içerisine 2 adet trabzan yapıyorum. Zincir çekmeden ipi tığımın üzerine alıyorum. Bakın bir atlıyorum. İkinci sırama geçiyorum. Buraya da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, aynı gözeneğe 2 trabzan uyguluyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye geçiyorum. 2 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan uyguluyorum. İpi tığımın üzerine aldım. Bir atladım. 1 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bu yaka detayını yapması çok kolay. Yeleğimize ayrı bir şıklık katıyor. Hemen şuraya iki trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 trabzan ördüm. Bakın. Bu şekilde diğer yaka başlangıcına kadar şuraya kadar aynı işlemi uyguluyoruz. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde uygulamamıza devam ediyoruz. Bakın başladığımız yere geldik, noktaya. Hemen aynı yere yine 1 2 trabzan, şu şekilde bakın birbiriyle tamamladık. Örgümüzü çeviriyoruz. İlk gözenekten şu şekilde bir kaydırma yapıyorum. İkinci gözenekten kaydırma yapıyorum. 2 zincirlik bölüme geliyoruz. Bir zincir çekip boşluğun içerisine bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan daha, 2 trabzan yaptık. 1 2 zincir çekip aynı boşluğun içerisine 2 adet trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu iki model arasındaki boşluğa sık iğne şeklinde batıyorum. Bir zincir çekiyorum.
Bir sonraki modelin ortasındaki iki zincirlik bölüme geçiyoruz. 1 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bir zincir çekiyorum. İki model arasındaki boşluğa sık iğne batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki modelin ortasındaki iki zincirlik bölüme yine 2 adet trabzan uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum. İki trabzan. Bu sırayı da sıra sonuna kadar aynı şekilde modellerin hepsinin üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, aradaki boşluğa sık iğne batarak tamamlıyoruz. Evet, son modelimizi yapıyoruz bu sırada. 1 2 zincir, 1 trabzan, 2 trabzan. Bu sıramızda bu şekilde, bakın, bu görüntüyle bitirdik. Örgümüzü yeniden çeviriyoruz. İlk gözeneğe kaydırma tekniğiyle ipimi kaydırıyorum. Bir sonrakine de kaydırma tekniğiyle kaydırıyorum. 2 zincirlik yere geldik. Bir zincir çekip bir trabzan yapıyorum o iki zincirin içerisine. 1 2 3 zincir çekip, bakın, aynı trabzanın beline şu şekilde batıyorum. Zincir çekmeden ipi tığımın üzerine alıp 2 zincirlik boşluğa batıyorum yeniden. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bakın, aynı battığım trabzanın beline sık iğne olarak batıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çekip, bakın, trabzanı belinden kavrayıp sık iğne yapıyorum. 4 adet bu işlemden yapacağız bu boşluğa. 1 2 3, bakın, şu şekilde bir çiçek görüntüsü elde ettik. İpi tığımın üzerine alıyorum zincir çekmeden. Bir sonraki modelin 2 zincirlik boşluğuna batıyorum. 1 2 3 zincir çekip belinden kavrayarak modelimi yapıyorum. İpi tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluğa batıyorum. 3 zincir çekip şu şekilde modelimi uyguluyorum. Yavaş yapıyorum. Bakın, 1 2 3, hemen şu şekilde belinden kavrayıp sık iğne batıyorum. İpi tığımın üzerine alıp bir sonraki modele geçiş yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün modellerimizin ortasındaki iki zincirlik bölüme aynı modelleri uyguluyoruz.
Bakın sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip ilk dip kısmına batıyorum ve bitiriyorum. Böylece bu yaka detayımızı da hep birlikte yaptık. Bakın çok güzel bir görüntüsü oldu. Şimdi hemen kol kenarlarının da sütaşlarını yapalım. Aynı bu yaka ve etek uçlarında yaptığımız gibi aynı işlemi kol uçlarında da yapacağız. Bakın hemen şuradan bir başlangıç yapayım. İlk gözeneğe sık iğne battım. 1 2 zincir çektim. Aynı gözeneğin içerisine yeniden battım. Bir gözenek atlayıp sık iğne battım. 2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine battım. Bir atlıyorum, ikinciye geçiyorum. 1 2 zincir çekip aynı gözeneğin içerisine batıyorum. Başlangıç ipimizi keselim. Bir atlıyorum. 2 zincir çekip aynı gözeneğe batıyorum. Bu işlemi kolun çevresini tamamen çevirerek ve diğer kolu da aynı şekilde yaparak bitirelim. Yeleğimizin bitmiş halini bir görelim. Yeleğimizin her iki kolunun etrafını da çevirerek bitirmiş haliyle karşınıza geldik. Arkadaşlar ben size bir şey söylemeyi unuttum. Kusura bakmayın. Bu kenar kısmı çevirirken ön patlarını beyaz ile giderken bu yaka kısmında 4 veya 5 zincir çekerek aynı gözeneğe batıp bir ilik oluşturmamız gerekiyordu. Ben oluşturdum ama size söylemeyi unuttum. Ona dikkat edelim çünkü düğme dikeceğiz. Hemen düğmesini de birlikte dikelim. Bakın hemen şu karşısına tam denk gelecek şekilde düğmeyi ayarlıyorum. İnce düğme dikeceğimi söylemiştim baştan da. Düğmemin deliği biraz küçük olduğu için dikmek zor oluyor. Bir defa dikmem yeterli. Sağlamlaştırıyorum. İpi iç kısımdan yürütüyorum ki kestiğim nokta gözükmesin. Temiz bir görüntüsü olsun. Hemen düğmemizi de ilikleyelim. Yaka görüntümüz şu şekilde açıldığı zaman bebeğimizin üzerinde çok şık duracaktır bu. Gördüğünüz üzere hem yapması çok kolay hem de çok şık bir model bu. Hemen ölçümlerini size vermek istiyorum. Yapmış olduğumuz yeleğin ölçüsünü. Bu yeleğimiz 6 ay ile 1 yaş bebekler için çok ideal bir ölçüde oldu. Bakın 27 santim gövde enimiz. Yüksekliğini ölçüyorum hemen ben. 31 santimde bakın şu noktayla birlikte 31 santimde tam yükseklik. Kol altından itibaren 15 santim. Bu yeleğimizi yeni doğan için veya 3 aylık bebekler için yapmak istiyorsak bu başlangıç zincirlerini beden ölçüsüne göre çekip hazırlayalım. Yüksekliğinde kendimiz ayarlayabiliriz.
Bunu 28 ilmek başlamıştım. Yeni doğanla 3 aylık bebekler için bu başlangıcımız. Toplamı 24 olacak iki önün, ona göre 12 santim başlamanız yeterli olacaktır. Daha büyük 1 yaş bebekler için yapacaksak bunu 14'er santim, her bir ön parçayı 14'er santimden başlayıp yüksekliğinde 16 santim olarak ayarlayabilirsiniz. Biz bugün 6 ve 12 aylık bebekler için olacak olan ölçüyü hep birlikte yaptık. Değişik aylar için olan ölçüyü de verdiğimize göre artık örgü işlemimizi bugünlük burada bitirebiliriz. Zaman ayırıp beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. İnşallah sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.